1389 senesiydi. 1. Kosova Meydan Muharebesi kesin bir Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştı. 1. Murat Hüdavendigar, yaralı taklidi yapan bir Sırplı tarafından kalbinden hançerlenerek vefat etmişti. Hal böyle olunca ordunun başsız kalmaması için Sadrazam Ali Paşa derhal divanı topladı ve padişahın Şehzade Bayezid olması kararlaştırıldı. Bayezid tahtına henüz yeni oturmuştu ki Karaman Bey'i Alaaddin Ali Bey önderliğinde bir ittifak kuruldu. Şehzade Yakup'un öldürülmesini bahane edip birleşerek Osmanlı'ya hücum etmeye başladılar. İlk olarak Germiyanoğulları hükümdarı 2. Yakup Bey, kızının çeyizi olarak Osmanlı'ya verdiği toprakları geri aldığını belirtti. Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey de Osmanlıların Hamitoğullarından parayla satın aldığı Beyşehir'i zapt etti. Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri de Karamanoğlu beyliğine desteğini belirtti. Kara Tatarların reisi Mürüvvet Bey de Kırşehir'i zapt etti. Yıldırım Bayezid bu olaylar olup biterken Rumeli'deydi. Sırbistan işlerini süratle yoluna koyduktan sonra Rumeli'de bir miktar kuvvet bırakarak 1390 yılında Anadolu'ya geçti. İlk olarak Germiyanoğulları Beyliği'ne saldırdı ve bu beyliği çok kısa bir sürede Osmanlı topraklarına kattı. Alaşehir üzerine bir miktar ordu gönderip orayı da ele geçirirken Bayezid Saruhan Beyliği üzerine yürüdü. Bu beyliği de ele geçirdikten sonra Aydınoğulları üzerine yürüdü. Daha sonra Menteşe Beyliği'ni de Osmanlı'ya ilhak eden Yıldırım Bayezid, Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliğini kurdu ve başına Kara Timurtaş Paşa'yı geçirdi. Yıldırım Bayezid daha sonra Hamitoğulları üzerine yürüdü. Burasını da ele geçirdikten sonra Batı Anadolu arazisinin tamamı Osmanlı hakimiyetine geçmiş oldu. Müttefik beylikleri hallettikten sonra Yıldırım Bayezid, Osmanlı aleyhine yapılan bu kıyamların asıl müşevviki olan Karamanoğulları üzerine yöneldi ve Konya'yı kuşattı. Bu sırada Karamanoğulları ile müttefik olan yalnızca 2 beylik kalmıştı. Bunlardan biri Sivas emiri Kadı Burhanettin, diğeri ise Çandaroğulları emiri Süleyman Bey'di. Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey bu 2 emirlikten destek istediyse de bunlar bir netice vermedi. Karaman Bey'i fazla dayanamayacağını görünce Yıldırım Bayezid'e bazı tavizler vererek tehlikeyi savuşturmak istedi ve bir anlaşma yapılarak abluka kaldırıldı. Aydınoğulları ve Menteşe Beyliği'nin Osmanlı'ya ilhaki ile bir hayli gelişmiş olan deniz güçlerinden istifade edildi ve Osmanlı Bahriyesi gerçek manasıyla bu tarihte faaliyete geçmişti. Yıldırım Bayezid Osmanlı tahtına çıktığı dönemde Bizans, Osmanlı Devleti'ne senede 30.000 altın vergi vermek ve Osmanlı padişahı istediği takdirde 12.000 kişilik bir ordu ile Osmanlı'ya destek olmak mecburiyetindeydi. Bir nevi Osmanlı vassalı durumunda bir devletti. Bizans İmparatorunun oğlu Manuel, Osmanlıların elinde esir vaziyetteydi. Bizans işlerine müdahale için babası Sultan 1. Murat gibi fırsat kollayan yeni Osmanlı padişahı Edirne'de ordu toplayıp İstanbul'a yürüdü. Bizans İmparatoru Yuhannis, Bizans işlerine bu derece müdahil olan Yıldırım Bayezid'den korktuğu için İstanbul surlarını tamire kalkıştı. İstanbul'u ele geçirmeyi düşünmekte olan Yıldırım Bayezid, onu nezdindeki oğlu Manuel'in gözlerine mil çektirmekle tehdit ederek surlarda yapılan bu tadilatın derhal yıkılmasını emretti. Bu hadiseden kısa bir süre sonra Yuhannis vefat etmiş ve Osmanlıların elinde bulunan oğlu Manuel bir fırsatını bulup Osmanlıların elinden kurtularak babasının yerine Bizans tahtına geçmişti. Bu duruma sinirlenen Yıldırım Bayezid, Manuel'e bir elçi göndererek Bizans'ın vermekte olduğu vergiyi artırmaya ilaveten İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulması, buraya bir kadı tayini ve bir cami inşası gibi şartları bildirerek "Eğer emirlerime itaat edip rahat yaşamak istersen şehrin kapılarını kapatır, içeride dilediğin gibi saltanat sürersin. Şehir haricinde ne varsa benimdir" gibi bir ultimatomda bulundu. Bu şartlar Manuel tarafından reddedilince Yıldırım İstanbul'u kuşatmaya karar verdi. Osmanlı ordusu surlar haricindeki yerleri kolayca fethederek şehri kuşattı. İstanbul'un Osmanlılar tarafından bu kuşatması 7 ay kadar sürdü. Bu sırada Macar Kralı Sigismund'un Bulgaristan'a bir saldırıda bulunmak hazırlığında olduğunun öğrenilmesi ve Manuel'in de Osmanlı taleplerini kabul etmesi üzerine kuşatma 1395 yılına kadar devam edecek olan bir ablukaya dönüştürülerek anlaşma imzalandı. Galata'dan Kağıthane'ye kadar arazinin Osmanlılara ait olması kararlaştırıldı. Bu anlaşmadan sonra Yıldırım Bayezid emrinde ne kadar askeri varsa topyekün bir çağrı yaptı. Batıya hızlı bir sefer hazırlığı başladı. 1396 senesinin Osmanlısı Bulgaristan'ı ortadan kaldırmış, Sırbistan'ı kendine tabi hale getirmiş, Mora Yarımadası'na kadar Yunanistan'ı zapt etmiş durumdaydı.
Durdurulamayan bu Türk ilerleyişi Balkanları aşarak Orta Avrupa'yı tehdit eder hale gelmişti. Balkanlarda ise bu gelişmeye engel olabilecek tek güç olarak ortada sadece Macarlar kalmıştı. Macar kralı Sigismund, Bulgaristan'ı geriye kazanmak için giriştiği seferde Osmanlı'ya tek başına karşı koyamayacağını anlayınca bu işin ancak müttefik bir Haçlı ordusuyla yapılabileceğini görüp anlamıştı. Sırbistan'ın başına gelenlerin bir gün kendi başına da gelebileceğini hesap ederek büyük bir korkuya kapıldı. Başta papalık olmak üzere batılı hükümet merkezlerine elçiler göndererek Türkleri Avrupa'dan söküp atmak üzere bir ittifak kurabilmeye muvaffak oldu. Bu seferki Haçlı ordusu öncekilerden çok daha şümüllüydü. O zamana kadar Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişine bigane kalan Fransızlar ve hatta İngilizler bile bu ittifaka dahil oldular. Macar kralı Sigismund'un riyaseti altında toplanan Haçlı ordusunun yekûnü 100.000 kişiden ziyadeydi. Ordu 60.000 Macar, 10.000 Fransız, 6.000 Alman, 10.000 Ulah, 1000 İngiliz, 13.000 Leh, İtalyan, Bohemya ve İspanyollardan müteşekkildi. Macaristan'ın Budin şehrinde toplanan bu orduya Eflak voyvodası Mirçe de 10.000 kişiyle iltihak etti. Rodos şövalyeleri de bu orduya katıldı. Buna mukabil Yıldırım Bayezid'in bu kadar kısa zamanda toplayabildiği ordu mevcudu 60.000 kadardı. Sayılarının çokluğuna güvenen Haçlılar, Türkleri Avrupa kıtasından tamamen söküp atmak hayali ile Budin'de toplandıktan sonra iki kol halinde harekete geçtiler. Macar kralının emrindeki asıl büyük ordu Sırbistan istikametinde ilerleyerek Tuna Nehri'ni geçip Osmanlı topraklarına girdi. Vidin, Orsava ve Roca şehirlerini zapt ederek buradaki Türkleri tamamen kılıçtan geçirdi. Bu ordu tamamen Katolik Hristiyanlardan müteşekkil olduğu için Müslümanlarla birlikte pek çok Ortodoks Hristiyanı da katlederek 1396 Eylül ayı başında bir Osmanlı kalesi olan Nibolu önüne gelerek kaleyi kuşattı. Haçlı ordusunun ikinci kolu ise Korkusuz Can lakabıyla meşhur Never Kontu ve Fransız asilzadesi Jean'ın idaresi altında Eflak'a gelip Mirçe'nin kuvvetlerini de ordusuna katarak Nibolu'ya gelip kaleyi kuşatmakta olan Haçlı ordusuna katıldı. Buraya kadar birkaç Osmanlı şehrini kolayca ele geçirip ahaliyi kılıçtan geçirmiş olan Macar kralı Yıldırım Bayezid'in henüz ortalarda görünmemesinden aldığı cesaretle askerlerine yaptığı konuşmada Osmanlıları Rumeli'den attıktan sonra Kudüs'e kadar tüm Müslüman şehirleri kılıçtan geçireceklerinden dem vuruyordu. Zira o, Yıldırım Bayezid'in karşısına çıkma cesareti gösteremediğini ve Asya'ya kadar giderek diğer Müslüman devletlerden destek istediğini sanmaktaydı. Ancak Yıldırım Bayezid, küffarın üzerine yürümekten ve kendine bağlı bulunan tebasını korumaktan asla geri duracak ve kaçacak bir sultan değildi. Anadolu ve Rumeli'den toplanan ordular Edirne'de birleşmiş bulunmaktaydı. Yıldırım Bayezid son hazırlıklarını da yaparak hiç vakit kaybetmeden ordusuna harekat emri verdi. Şıpka geçidini aşıp Tırnova'ya vasıl olduğunda Haçlı ordusunun yiyecek tedariki maksadıyla hareket eden bir koluna tesadüf ederek bu küçük Haçlı ordusunun çoğunu imha etti, kalanları da esir etti. Bu haber Nibolu'yu kuşatmış bulunan Haçlı ordusunda adeta bir bomba tesiri meydana getirdi. Yıldırım'ın bu kadar kısa bir zamanda Tırnova'ya kadar gelebileceğine inanmak istemediler. Sigismund doğrulamak maksadıyla Yıldırım'ın önüne bir öncü kuvvet gönderdi. Lakin öncü kuvvetten de geri dönebilen olmadı. Yıldırım Bayezid, Nibolu'nun 10 kilometre güneyine sokularak Nibolu Ovası'na hakim bir tepede ordugah kurdu. Gece yarısı düşman saflarına görünmeden tek başına hareketle kale burçlarının dibine kadar sokulup "Bredoğan! Bredoğan!" diye bağırarak kale kumandanına imdadına yetiştiklerini, dayanabildikleri kadar dayanmalarını, şafakla küffarın üzerine saldıracaklarını bildirmesi dünya tarihinde benzerine ender rastlanan bir şecaat örneği olarak çok meşhurdur. Sabah olunca Osmanlı ordusunu karşılarında bulan Haçlılar hemen silah başı ettiler. Bu umulmadık gelişme karşısında girişilecek muharebenin idaresi hususunda emrindeki kumandanlarla istişare bir toplantı yapan Sigismund, önden Macar ve Eflak piyade askerlerinin hücuma geçmelerini, Fransız şövalyelerinin ise arkadan destek vermelerinin doğru olacağını ileri sürdü. Bu fikre Fransız şövalyeleri kesinlikle karşı çıktılar.
22 yaşında bir delikanlı olan korkusuz Jean ve Fransız asilzadeleri Türkleri yenme şerefinin kendilerinden esirgendiğini düşünerek ilk planda savaşa girme hususunda ısrar ettiler. Sigismund doğru bulmasa da bu görüşü kabule mecbur kaldı. 25 Eylül 1396 günü sabahı 100 ila 120 bin kişilik Haçlı ordusu ile 60 bin kişilik Osmanlı ordusu arasındaki meydan muharebesi hepsi de atlı ve kalın zırhlı olan Fransız şövalyelerinin hücumuyla başladı. Atlı ve baştan başa zırhlı olan Fransız ve Alman şövalyelerini Osmanlı ordusunun birinci hattında bulunan Sarıcapaşa kumandasındaki Azap askerleri karşılamıştı. Ancak zırhlı ve atlı bu birlikler karşısında büyük bir zayiat verdiler. Osmanlı ordusunun sol koluna kumanda eden Şehzade Süleyman Çelebi, Anadolu neferleri ile Azepleri kurtarmak üzere harekete geçtiyse de başarılı olamadı. Osmanlı'nın aleyhine olan bu gelişme karşısında şövalyeler zafer sarhoşluğuna düştüler. Ancak Yıldırım Bayezid bu durumu tahmin etmişti ve Azeplere merkeze doğru geri çekilmelerini emretti. Sigismund Türkler hakkında tecrübeliydi. Fransızları ilerlememeleri için uyardıysa da Sigismund'u dinlemeyen şövalyeler gerçek bir zafer kazandıklarını düşünerek kaçan Azepleri takibe başladı. Bir tepeyi aşınca burada Yıldırım Bayezid'in pusudaki asıl kuvvetiyle yüz yüze geldiler. Bunlar henüz ikinci kez savaş deneyimi yaşayan Yıldırım'ın etrafındaki Yeniçeri Birliği'ydi. Yanlara doğru çekilen Osmanlı neferleri ise düşmanın arkasına sarkarak bir kıskaç gibi onların ricat yollarını kestiler. Sağ ve soldaki Yeniçeri okçuları kıskacı alınan şövalyeleri ok yağmuruna tutarak özellikle atlarına nişan alıp yayan hale getiriyordu. Macar kralı Fransızları bu kıskaçtan kurtarmak için destek gönderdiyse de onlar da ciddi kayıplar vererek geri çekilmeye mecbur kaldılar. Şövalyeler 3 saat zarfında ya teslim olarak veyahut öldürülerek bertaraf edildiler. Yıldırım Bayezid hiç beklemeden Sigismund komutasındaki asıl Haçlı ordusuna doğru yöneldi. Haçlıların en gözde birliklerine sahip Fransız ve Almanların mağlubiyeti diğerlerinin taarruzuna imkan vermedi. Eflak Voyvodası Mirçe, muharebenin Haçlılar için hüsran olacağını anlayarak ordusuyla savaştan çekildi. Osmanlı ordusu süratle Sigismund'un üzerine hücum etti. İhtiyat kuvvetlerini bile muharebeye sokan Macar kralı Osmanlılar karşısında hiçbir başarı sağlayamıyordu. Yıldırım Bayezid Han kesin neticeyi almak için Osmanlı kuvvetlerinin hepsine taarruz emri verdi. Haçlılar paniğe kapılıp nehre doğru kaçmaya başladılar. Macar kralı Sigismund, Venedik kadırgasına binerek harp meydanını terk edince asıl bozgun başladı ve Haçlı ordusunun çok büyük bir bölümü Tuna Nehri'nde boğularak can verdi. Muharebede pek çok asilzade, kumandan ve şövalye esir alındı. Başta Papalık ve Bizans olmak üzere bütün Hristiyan aleminin Osmanlıları Avrupa kıtasından atmak için olanca imkanlarını seferber ederek hazırladıkları büyük Haçlı ordusu Yıldırım Bayezid Han'ın karşısında mukavemet bile edememişti. 25 Eylül 1396 tarihinde Nibolu'da kazanılan zaferle Macarlar üzerine büyük bir akın yapılarak çok miktarda esir alındı. Abbasi halifesi Yıldırım'a mektubunda Sultanı İklimi Rum unvanı ile hitap etti. O günden itibaren Osmanlı hükümdarlarına Sultan denilmesi adet oldu. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın adı kulaktan kulağa tüm dünyaya yayılmıştı. Batıdan doğuya. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Lütfen yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve siz de Harp Tarihi ordusuna katılmak istiyorsanız abone olmayı sakın unutmayın. Altın burada moda nasıl Allah